Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü 2 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Kelebekli bir modelim. Kelebeklerim içinde elimde şöyle azar azar kalmış artık iplerim vardı. Bunları değerlendirdim. Hemen iplerimi kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Daha öncesinde 5 şiş olarak yaptığım modelimi istek üzerine bu şekilde 2 şiş olarak da yaptım. Patiğim tamamen 5 şiş görünümünde. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım. 13 ilmek olarak 13 ilmek başlıyoruz. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Hanımlar bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Artık ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalarımızı ön yüzde yapacağız ve modelimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Artırmaları da şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Çok pardon. Bakın son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Artırmaları hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Ön yüzde ilk 2 ilmekten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kadar örüp öyle artırmaları yapıyoruz. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri de yine ters örüyoruz. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmaya devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra yine artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci kez artırmalarımızı yaptık. Şişimizde 17 ilmeğimiz oldu. Evet, artırmamızı yaptık. Geri dönüyoruz yine. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Patiğimizin burun kısmını bu şekilde devam ettireceğiz hanımlar. Önce ilk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Ardından son 2 ilmek kalana kadar örüp o şekilde artırmamızı yapacağız. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tekrar geri döndük. Artırmalara yine aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Biz bu artırma işlemini şişimizde 29 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 29 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 29 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. En son arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Modele başlamadan önce hanımlar artırma yapmadan 29 ilmeğimizin tamamını ön yüzde düz olarak öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de ters öreceğiz. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örüp gelelim. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm geldim. Şimdi krem ipimizi ekleyeceğiz. İlmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu burada yeşile düğümlüyorum. Artık yeşilimizi kullanmayacağız hanımlar. Bu nedenle yeşil ipimi kesiyorum buradan. Şimdi ilmeklerimi krem ipim ile ön yüzdeyim sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Şu iplerimizin ucunu da atlatarak gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde.
Sıra sonuna kadar hanımlar artırma yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde de tekrar ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm. Artık bu modelimize başlayacağız. Toplamda 7 sıradan oluşuyor. İlk olarak ajurlarımızı yapacağız modelimizde. Ön yüzde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına ikinci ve üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Şimdi sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Ben sağa doğru kesimi şöyle yapıyorum. Şu ikinci ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Bakın sağa doğru kesimleri böyle yapıyorum. Ajurumu yaptım, yani ipimi şişime doladım. Ortada bir ilmek düzüm var. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi sola doğru keserek örüyorum. İlk modelimizi oluşturduk. Model aralarında 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci modelimi yapacağım. Yine öndeki iki ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi gerçekleştirdim. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Model arasında yine 4 ilmek düz. 3 ve 4. Üçüncü ve sonuncu modelimi yapacağım. Öndeki iki ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Ön yüzde modelimizin birinci sırasını yaptık. Geri döndüm. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. İkinci sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Model kurulumu yok arka yüzde. İlmeklerin tamamı ters olarak örülüyor. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 3. sıradayım. Ajurlarımıza devam edeceğiz. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ajurlar V şeklinde açılacak. İkinci ilmekten sonra hemen öndeki iki ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İlk modeli yaptık. Bu defa model aralarına 2 ilmek düz örüyoruz. İkinci modelimdeyim. Yine öndeki iki ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Ortada 2 ilmek düzüm var. Üçüncü modelimi yapacağım. Yeniden bu ilk iki ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Modelimizin 3. sırasını tamamladık. Döndüm arka yüzde modelde 4. sıramız. Yine bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Modelimizin 4. sırası. Arka yüzde model kurulumu yapılmıyor hanımlar modelimizde. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzde hanımlar modelde 5. sıramız. Bu sıramızda yine ajurlarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan hemen sonra öndeki iki ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Ardından tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Bu şekilde hanımlar ilk modelimizi oluşturduk. Şimdi ikinci modelimizde sıra. Bu defa aralarda hiç ilmek yok. Hemen öndeki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Yeniden ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Sıra 3. modelimizde. Hemen öndeki iki ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4,
5. Tekrardan ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde modelimizin 5. sırasını da tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle bakın ajur sıralarımızı tamamladık bu bölümde. Geri dönüyorum. Arka yüzde 6. sıramız, yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizin 7. ve sonuncu sırasını yapacağız. Kelebeklerimizi oluşturacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzde modelde 7. ve sonuncu sıramız hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Pembe ipimi de yaklaştıracağım. Bu sıramızda artık kelebeklerimizi de kuracağız hanımlar. Öncelikle hemen şöyle ipimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Sayarak gidiyorum. Hemen ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5. Kenara 5 ilmek ördüm. Krem ile, kenar ilmeği ile birlikte toplam 5 ilmek. Hemen şu pembe ipimin ucunu şöyle kremime düğümleyeceğim. Ben rengarenk yapmak istedim hanımlar kelebeklerimi. Artık ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Kelebekleri de tığ yardımı ile yapacağım kelebeklerimi. Öncelikle hanımlar bakın pembe ipimi buraya düğümledim. Şimdi şurada bakın ilk ajurumuz var. Hemen en sağdaki şu ilk ajur. Bu ajurun içine girerek pembe ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bakın şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi yine pembe ipim ile düz örüyorum. Hemen bir diğer ajurun içinden, bak burada tığ kullanmama gerek yok. Bir diğer ajurun içinden yine bir ilmek daha çıkarttım pembe ipim ile. Bunu da düz ördüm. En son bakın bir alttaki ajurun içine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Bunu da düz örüyorum. Bakın tam orta ilmeğime geldim. Buradan sağdaki 3 ajurun içinden 3 ilmek çıkarttık. Tam ortaya geldim. Ortadaki bir düz ilmeğimi normal düz örüyorum. Şimdi de diğer taraftaki ajurların içinden ilmekler çıkaracağız. Bakın hemen alttaki ilk ajurun içine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan çıkarttığım ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle ilmeklerin yönü düzgün gelsin hanımlar. Şöyle bakın. Şöyle. Bunu düz ördüm. Bir diğer ajurun içine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Bunu da düz örüyorum. Bu en sonuncu ajurun içine giriyorum. En üstteki. Buradan çıkarttığım ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde ajurların içinden ilmekler çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Bu pembe ilmeklerimi toplayacağım tığ yardımı ile. Bakın sırasıyla bu 7 tane pembe ilmeğim var burada. Pembe ilmeklerimin hepsini sırasıyla tığıma aldım. Ardından bu pembe ipim ile bu 7 ilmeğin 7'sini bir şöyle topluyorum hanımlar. Ardından bunu iyice bir sıktım. Buraya şöyle bir zincir oluşturuyorum ve bu ilmeğimi hemen şişime aktarıyorum. Bakın. İlk kelebeğimizi oluşturduk. Şimdi tekrar krem ipimi alıyorum. Model aralarında 8 ilmek var. Şimdi 8 ilmek krem ile düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Pembe ip arkada uzun uzun kalmasın diye şöyle kremin üstünden atlatıp yaklaştırdım. Şu 5. kremim, 6, 7 ve 8. 8 ilmek kremimi ördüm. Hemen ikinci kelebeğimi yapacağım. Yine tığımı alıyorum. Şuradan ilmek çıkartmakta zorlandığım için şişile ilk ilmeği tığ ile çıkartıyorum. Bakın yine pembe ipim ile bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi pembe ipim ile düz örüyorum. Şöyle pembemi elime aldım. Bakın. İkinci ajurun içine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. Bunu da düz ördüm. Alttaki 3. ajurun içinden yine bir ilmek çıkarttım. Bunu da düz ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi normal düz örüyorum. Şimdi de diğer 3 ajurun içinden ilmekler çıkartacağım. Çıkarttığımız ilmekleri sırasıyla şöyle düz örüyoruz. Şu 3. ve sonuncu ajurum. Bunu da düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzde bu ilmeklerimi toplayacağım. Şöyle bu 7 ilmeğimi sırasıyla tığıma alıyorum. Bu şekilde yine pembe ipimle aynı şekilde şöyle ilmeklerin tamamını topladım. Şöyle bir zincir atıyorum ve bunu şişime aldım. Bakın ikinci kelebeğimizi de yaptık. Tekrardan krem ipimi alıyorum. Yine kelebek arasına 8 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar pembe ipimi şöyle yaklaştıracağım. 5. kremim,
6, 7 ve 8. Şimdi aynı şekil 3. kelebeğimizi yapacağız. Yine ilk ilmeğimi şöyle tığ yardımıyla çıkaracağım kenardan. Şunu şişime alıyorum. İlk ilmeğimi çıkarttım. Çıkarttığımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. İkinci ajura girdim. Buradan da ilmeğimi çıkarttım. Bunu da düz örüyorum. Hemen üçüncü ajura girdim. İlmeğimi çıkarttım. Düz ördüm. Tam bu ortadaki bir ilmeğimi normal düz örüyorum. Tekrardan diğer taraftaki ajurlardan yine sırasıyla alttan yukarı doğru bu defa ilmekler çıkartıp bu ilmekleri düz örüyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi geri dönüyorum. Tekrardan bu 7 ilmeğimi tığıma alıyorum. Sırasıyla. Hepsini bir şöyle topladım. Ardından şöyle bir zincir oluşturup şişime aldım. Tekrar kremimi alıyorum hanımlar. İlmeklerimi krem ipim ile düz öreceğim. Artık bu aşamada şu pembe ipimi de kesebilirim hanımlar. Çünkü ben rengarenk yapacağım. Pembe ipimi kullanmayacağım. Hemen şu pembenin ucunu kremime düğümlüyorum. Patiğimiz, kelebeklerimiz sökülmesin diye. Ve kalan ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. 7 sıradan oluşan ilk modelimizi tamamladık hanımlar. Şu iplerin uçlarını pembe arka kelebek aralarına gizleyebiliriz. Bakın ilk kelebeğimiz oluştu. Şimdi yapacağımız işlem şu: 7 sıradan oluşan modeli bitirdik. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bakın pembeleri de yine ters örüyorum. Hepsini ters olarak öreceğim. Modelimiz bundan ibaretti. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi 7. sıradan sonra ilk sırada arka yüzde ilmekleri ters ördük. Şimdi tekrardan krem ipimizle hanımlar ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örüp gelelim, ardından buluşalım. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi 7 sıradan oluşan kelebek modelimizin tekrarını kuracağız. Aynı sayılarla, aynı hizada hanımlar. Kafanız karışmasın diye hemen ilk sırayı sizlerle tekrar paylaşacağım. İlk modelimizin birinci sırasında ne yapmıştık? Önce kenar ilmeğimizi aldık. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi ördük. Ardından ilk ajurumuza başlıyoruz. Öndeki iki ilmeği alarak sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Yeniden ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Model aralarında 4'er ilmek düz örüyoruz. 3 ve 4. İkinci ajurlu modelimizi de yapalım. Öndeki iki ilmeği alarak sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Model arasında yine 4 ilmek düz örüyoruz. Geldik 3. modelimize. Yine ilk iki ilmeği alarak sağa doğru kesimimi yapıyorum. Artırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde ilk modeli nasıl yaptıysak ikincinin de ilk sırasını bu şekilde kurduk. Şimdi arka yüzde ilmek model kurulumu yok. İlmekler ters örülecek. Ön yüzde modelin 3. sırası diye devam edeceğiz. Buralarda kafanız karışacak olursa videoyu biraz geri alarak bu ilk kelebeğin sıralamalarını takip ederek şu diğer iki kelebeği de rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten hiç sıra atlamadan ilmekleri tek tek ördüm. Ördüğüm ilmekleri söyledim. Zaten tek tek gösterdim. Bu şekilde hanımlar ikinci kelebeğimizi de tamamlayacağız. İkinci kelebekten sonra yine 7. sıra bitince arka yüzde ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmekleri 2 sıra ördükten sonra yine aynı şekil ilk iki kelebekte olduğu gibi 3. kelebeğimizi de yapacağız hanımlar. En son 7 sıradan oluşan 3. kelebeğimiz de bittikten sonra ilmeklerimizi arka yüzde ters örelim. Ardından buluşalım, birlikte bilek bölümünü yapalım. Evet hanımlar, toplamda 3 tane kelebeğimi tamamladım geldim. En son 3. kelebeğin 7. sırası bitince
Arka yüzde ilmeklerimi krem ipim ile ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Ardından patiğimizin kenarlarını öreceğiz. Önce sağ sonra sol kenarımızı. Öncelikle buralarda haroşa örgü yapacağım. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi sayarak gidiyorum. Şu kenar ilmeğim 1, haroşa örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlk 13 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 14. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Yani burada şimdi 14 ilmek oldu. 14. ilmekte yani şu bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu hanımlar, bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Burası daha sıkı ve sağlam oluyor. 5 şiş patiklerimde kullandığım yöntemi bu 2 şiş modelimde de uyguladım. Bakın burada 4, 8, 12, 14 ilmeğim var. Burada 15 ilmek kaldı. Bu sol taraftaki ilmekler beklesin. Şimdi geri döneceğim hanımlar. Öncelikle bu kenarımızı öreceğiz. Yedek şişi olanlar burada şişte ilmeklerini bekletebilir. Şişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi ben diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ördüğüm 14 ilmeğimi arka yüzde de yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Tekrardan geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi tekrar haroşa öreceğim. İlmeğimi kaçırdım. Tekrar toplayayım şuradan şöyle. Sırasıyla yine bunları düz örüyorum. Böylece 2 diş haroşamız oldu hanımlar kenarda. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi bakın burada 2 diş haroşa oldu. Ben buraya toplamda 14 sıra haroşa ördüm. Daha büyük yapmak isteyenler patiğini buraya 16 sıra haroşa da örebilirler. 40-41 numara yapmak isteyenler 2 sıra daha haroşa fazla yapabilirler. Ben buraya şimdi 14 diş haroşamı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, buraya 14 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerin içinden bir tığ yardımı ile ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa şiş burada bekleyebilir. Fakat ben tabanı yaparken böyle şiş elime takılmasın diye şöyle bu ilmeklerin içinden bakın şişimi çektim. Şöyle tığımı geçiriyorum. Tığ yardımı ile şöyle hemen ipimi hazırlamıştım. Şöyle küçük bir ip geçireceğim. Burada ilmekler kaçmasın diye ipe takıyorum. Topuk bölümünü yaparken tekrar bu ilmekleri şişimize alıp yeniden kullanacağız. Şöyle. Şimdilik bu ilmekler, bu ipimiz de beklesin. Hemen şuradaki ipimizi hanımlar, bakın bu aşamada ipimi bu bilek tarafında değil şu sağ kenarda bıraktım. Buna dikkat edelim. Hemen ipimi kenarda şöyle biraz bırakıp kesiyorum. Şimdi hanımlar sol kenarımızı yapacağız. Sağ kenarda 14 ilmek kullanmıştık. Bu solda da 15 ilmek kalmıştı. İlmek sayısı eşitlensin diye şu ilk iç taraftan ön yüzden başlayacağız. İlk 2 ilmeğimi keseceğim. 14 ilmek kalacak. Kenarlardaki ilmeklerimiz böylece eşit oluyor. İlk 2 ilmeğimi keserek ördüm. Kalan ilmeklerimi normal öreceğim. Burada da 14 ilmeğimiz oldu bu şekilde. Hemen ipimin ucunu düğümledim buraya. Ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Dilerseniz sayarak gidelim. İlmek sayısından da emin olun. Bakın 5 ilmeğimiz oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi geri dönüyorum. Yine burada da haroşa yapacağız. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sol kenarımıza da bir diş haroşamız oluştu böylece. Bakın şöyle döndürdüğümde bir diş haroşa oldu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Bu sol kenarımızı da 14 diş haroşa olarak öreceğim. Kenarlar eşit olmalı çünkü. Hemen sol kenarımı da tamamlayıp ardından geliyorum. Evet hanımlar, sol kenarımı da tamamladım geldim. 14 sıra haroşamı ördüm. En son 14 sıramı arka yüzde tamamladıktan sonra ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. Çünkü ipimin yine şu diğer kenarda kalması gerekiyordu, sol kenarda. Şimdi diğer tarafta olduğu gibi burada da şu ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Bu ilmekler yine patiğimizin
topuk bölümünde kullanılacak. Hemen şöyle bir ip geçiriyorum buradan. İlmekler kaçmasın diye. Evet hanımlar, böylece patiğimizin üst bölümlerini bitirdik. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı yapacağız. Şu krem ipimi de artık kenarda düğüm atacak kadar şöyle bırakıp kesiyorum. Şimdi burun kısmında hanımlar yine yeşil ipimi ekleyeceğim. Bakın bu bölümde model bütünlüğü sağlansın diye. Burun kısmını yeşil ipimle öreceğim. Hemen başlangıçta kalan ipimizin ucuna yine yeşil ipimi düğümlüyorum. Hanımlar, patiğimizi 13 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi 13 ilmek olarak başladığım yerden 13 ilmek çıkaracağım. İpimin ilk geldiği yer, ilk başlangıç yeri, bakın hemen şu ipimin ilk geldiği yere şu ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla şu başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ön yüzden. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4. ilmeğim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 13. 13 ilmek başladığım yerden tekrar 13 ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi aldıktan sonra sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar bu bölümde. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Bu aşamada artık hem patiğimizin tabanını öreceğiz hem de taban bölüm şu kenarlara eklenecek. Öncelikle ilmek sayımız da artacak bu aşamada. Bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki bakın. İlk kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Şişimde 13 ilmek vardı. Bir ilmek buradan çıkarttım, 14. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. Önce ön yüzde sağ kenardan, ardından sol kenardan ilmekler çıkaracağız. Şimdi kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Şu anda 14 ilmeğimiz oldu. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de hemen şu kenardan bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyorum hanımlar. İlmek çıkartma işlemi dediğim gibi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Sırasıyla bakın bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 16 ilmeğim oldu. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Ardından sol kenardan da bir ilmek çıkartacağım. 17 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi ördüm. Hemen şurada da bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 17 ilmek oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Hem tabanımızı örüyoruz hem de taban üst bölüme ekleniyor bu şekilde. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Yine yeniden geri dönüyorum. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek hemen şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek tekrardan ilmeğimi çıkarttım. 18 ilmek oldu. Şimdi şişimdeki ilmekleri de öreceğim. Sonra da sol kenardan bir ilmek çıkaracağım. Böylece 19 ilmeğimiz olacak. İlmek sayılarımız artıyor. Evet, bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen şu kenardan da yine girerek bir ilmek çıkarttım. 19 oldu. Şimdi hanımlar bakın aynen tıpkı 5 şiş patik burnu gibi hiçbir farkı yok burnumuzun. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ardından yine sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. Patiğimizin üst bölümünü 29 ilmek olarak yapmıştık. Tabanda 29 ilmek olacak. Bu şekilde 29 ilmeğimiz olana kadar burun kısmını örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 29 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. En son 27. ilmeğimiz 28. ilmeğimi sağ kenardan, 29.'yu da sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Artık 29 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu aşamada hanımlar son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters öreceğiz. Son 2 ilmek kalana kadar.
Evet, bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. 28 ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada artık krem ile devam edeceğiz hanımlar. Yine sıradaki kenar ilmek yerinden bakın, krem kenar ilmek yerine geldim. Buradan bu defa krem ipim ile ilmek çıkartıyorum. Tekrar 29 ilmeğimiz oldu. Şimdi hemen yanındaki ilmeğimi de şöyle ördükten sonra krem ipimin ucunu yeşilime düğümleyeceğim. Artık burada yeşil ipimi keseceğim. Tabanımızı krem ile öreceğiz. Krem ile devam edeceğiz örmeye. Yeşil ipimi kesiyorum hemen. Krem ile devam edeceğim. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Tekrardan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın şu iplerimin ucunda atlatarak gizleyerek götürüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şöyle. Sonradan ip gizlemeyle uğraşmayalım diye örerken böyle gizleyerek götürüyorum. Daha pratik oluyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İlmeklerde artık artış olmayacak. 29 ilmek ile taban örülecek hanımlar. Bu şekilde. Son 2 kalana kadar bakın ilmeklerimi ördüm. Son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum. Burada da bakın krem kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 29 ilmeğim oldu. Yeniden geri dönüyorum. Patiğimizin tabanı böyle örülüyor. Bakın yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bu bölümde hanımlar ön yüzdeysek eğer son 2 ilmeği düzden kesiyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi yine tersten kesiyorum. Geri döndüm. Hemen buradaki bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim, devam ediyorum. Şimdi de ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde. Gayet gördüğünüz üzere çok kolay bir model. İlmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimin ikisini bir kestim. Ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 29 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek. Biz bu işlemi hanımlar bakın hemen şu ve şurada kenar ilmekli yerleri var. Son kenar ilmek yerleri. Şu uçlardaki son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin taban bölümünü örelim. Ardından topuk bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim son kenar ilmek yerlerine gelene kadar. En son ilmeğimi bu sağ kenardan, sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi topuk bölümünü yapacağız. Bu iplere takmış olduğumuz ilmekleri şişimize alalım önce. Çünkü bu ilmeklerimizi de öreceğiz. Şöyle ipi çıkartmadan, pembe ipi çıkartmadan takıyorum hanımlar ilmeklerimi. Böyle ilmekler kaçmasın diye. Sonra ipimi çekeceğim. Evet, ilmeklerimi taktım. Şöyle ipimi çekiyorum. Şimdi burada 14 ilmek haroşamız vardı kenarda. Öncelikle hemen şu kestiğimiz ipimizin ucu vardı. Bunu buraya düğümlüyorum. Artık geri dönmeden bu 14 haroşamı da sıra sonuna kadar öreceğim. İlmeklerin hepsini tek şişte toplayacağız artık. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum. Şu ucumuzu da yine gizleyerek şöyle götürüyorum. Evet hanımlar, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine bu ilk 14 ilmek haroşamız haroşa olarak örülüyor. Bakın şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Hanımlar, bütün ilmekleri tek şişte toplayacağız. Birazdan diğer tarafta ipe takılı olan 14 ilmeği de şişimize alacağız. Tabanımızda 29 ilmek vardı. İki yanda da 14'er ilmek vardı. Toplayınca toplam ilmek sayımız 57 oluyor bu şekilde. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi şuradaki 14 ilmeğimi
şişime alacağım. Şu ipe takılı olan 14 ilmeğimi. Bu ilmeklerimizi de öreceğiz hanımlar. Şöyle açıyorum önce ipimi. Tekrar şöyle şişime aktarıyorum ilmeklerimi. Şimdi patiğimizin topuğunu da kesmeye başlayacağız artık. Hemen şöyle tam alayım. Evet. İlmeklerimi de taktım. Hemen şurada da bir ipimizin ucu vardı. Şu arka yüzden buraya da bir düğümümü atayım. Patik sökülmesin hanımlar. Şöyle sağlam olsun. Evet, bu kalan 14 ilmeğimizi de yine haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak. Şişimizde dediğim gibi 57 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Artık topuğumuzu keseceğiz. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden şöyle baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Bakın sayıyorum: 4, 8, 12, 16, 20, 24. Şimdi buraya bir şöyle araya ip geçireceğim hanımlar. Ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle ipimi buraya takacağım. 24 ilmeğimizi bu şekilde ayırdık. Şimdi topuğumuzu öreceğiz. Patiğimizin topuk bölümünde yine kenardaki 14 haroşamız haroşa olarak örülüyor hanımlar. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. Bakın 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 15. ilmeğim, şu 16. ilmeğim, 17, şu ucumuzda gizleyerek götürüyorum. 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesimimi yaptım. Zaten bu sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımda 8 ilmeğim kaldı. Bu 8 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenardaki ilmeklerimi ters örüyorum. Son 14 haroşa ilmeğimi hanımlar düz olarak öreceğim. Bakın haroşalarıma geldim. Şurada haroşalarımız var. Bu haroşalarımı hanımlar düz olarak öreceğim. Bu şekilde patiğimizin topuğunu kesiyoruz. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. 23 ilmek örüp 24. de kesimimizi yapacağız. Öncelikle kenardaki 14 haroşamızı düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Bakın buradaki 14 haroşamı ördüm. Sayalım: 4, 8, 12, 14. Sayarak devam ediyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte önde yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 7 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Son 14 haroşamız haroşa örülecek. Tekrardan geri döneceğiz. Ön yüzde yine 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar devam edeceğiz. Şuraya kadar devam edeceğiz. Şu 7 ilmek bitene kadar. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar ilmeklerimi kestim geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde.
Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim. Şişlerimde birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım hanımlar. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir topluyorum. Buraya 2 tane de zincirimi çektim ve ipimizi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimin ucunu şöyle arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle sıkılayarak gizliyorum. Bu şekilde. Hem sağlam oluyor hem de ip dışarı çıkmıyor. Evet, bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Bu şekilde. Patiğimiz görüntü itibariyle 5 şiş patik ile bakın birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Ama sizler de gördüğünüz üzere baştan sona 2 şiş kullanarak yaptım. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de modelimizi ayakta görelim. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. 5 şişini daha önce yapmıştım. Yoğun talep üzerine bu şekilde 2 şiş olarak da çalıştım. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Buyurun, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok zarif, çok şık, çok güzel bir model oldu. Üstelik 5 şiş patik seven ve yapamayan hanımlar için de çok güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Tabanımız bu şekilde, bakın. Topuğumuz böyle. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.